Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'tan herkese merhaba. Bugün değerli konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egil Osol ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Hocam hemen ilk sorumu soruyorum. Gebelikte tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Gebelik dikkat edilmesi gereken bir süreç. Özellikle gebelikte kullanılan ürünlerle ilgili nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi gebelik biliyorsunuz her kadın için özel bir durum. Yani şimdi şöyle biz gebelikte kullandığımız bütün etken madde olsun, ürün olsun, krem olsun herhangi bir şey biz mutlaka çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü neden? Gebelikte normal fizyolojik süreci çok farklı bir şekilde işleyebiliyor. Bunun nedeni şu, mesela biz normal hayatta kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız bir anti-aging kremi gebelik döneminde kullanamıyoruz. Mesela bazen gebelik döneminde ilk başlarda A grupta olan ya da B grupta olan dediğimiz, yani kullanılabilir dediğimiz kremleri gebeliğin son trimestlerinde kullanamıyoruz. Çünkü gebelik dediği çok bambaşka bir süreç. Yani hem işte fetüs açısından biliyorsunuz ilk 3 aylık dönemi çok önemli. İşte ilk 12 haftalık dönemi biliyorsunuz. Yani 5 ile 8. haftada çocuk nedir? Embriyodur. Ondan sonra 9. haftadan sonra artık doğuma kadar ne? Bu bir fetüstür. Dolayısıyla hem embriyoyken bu çocuğun alacağı hasar oranı farklı ve fetüse geçtiğinde de bu çocuğun alacağı hasar oranı farklı. Dolayısıyla bizim dermatolog olarak biz bütün gebelerde işte mutlaka almanız gereken ya da alacağınız ya da günlük hayatta kullanacağınız ürünü gebe kaldığında mutlaka bize gelip sorun diyoruz. Çünkü bazen uygun olmayan ürünler kullanmış oluyor hasta ve çok ciddi sonuçlar fetüs üzerinde doğurabiliyor. Bu yüzden bizim için gebelikte kullandığımız bütün ürünler farklıdır. Ve hem de her insanın bağış sistemi farklı, her insanın cilt yapısı da farklı. Dolayısıyla ürün ona göre normalden daha fazla dikkat edilmesi gerekir gebelik döneminde. Peki gebelik döneminde hangi ürünler, hangi ürün kullanımında hangi tehlikeler bizi bekler? Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Şimdi bizim normal ürünleri, kozmetik ürünler bir de kozmetik ürünler diye ikiye ayırmak mümkün. Kozmetik ürünleri biliyorsunuz bunun içinde ne vardır? İşte normal saç, deri, tırnak temizlemesi için kullanılan ürünler ve ciltte inert yapıda oldukları için herhangi bir yapısal bozukluğa yol açmayacak ürünleri kozmetik ürünler olarak adlandırıyoruz. Kozmetikte olanlar nedir? Ciltte herhangi bir yapısal bir bozukluğa neden olabilir ya da cildin yapısını değiştirebilir ya da ciltte başka bir yapıya neden olabileceği için ne yapıyor? Daha dikkatli seçilmesi gereken farklı bir gruptur. Şimdi kozmetik grubunda ne var diye baktığımızda biz orada ne görebiliyoruz? Ojeler. Şimdi gebelik döneminde kullandığınızda ojeler aslında nispeten kullanılabilir diyoruz. Çünkü bunun içindeki bize kötü olan etken maddelerin yüzdesi düşük. Yani %5, %8'lik oranlarda onlarda kullandığı oje içindeki madde bizim için çok önemli değil. Dolayısıyla kullanabiliyor. Bazen asetonlar. Asetonlar nedir? Oje çıkarıcılar biliyorsunuz. Onlar çok uçucu maddeler olduğu için gebelikte bunu kullandığı zaman fetüs üzerinde çok fazla bir etki yaratmıyor. Ama siz bir de düşünün, mesela retinoid olsun. Herhangi bir anti-aging amaçlı A vitamin türevi bir ilaç kullandığında ne yapıyor? Gebelikte çocuk üzerinde kemik anomalilerine neden olabiliyor, diş anomalilerine neden olabiliyor ve deri bozukluğuna yol açabiliyor. Dolayısıyla bu ürünleri gebelikte tabii ki kullanamıyoruz. Örnek veriyorum, şampuanlar. Bazı şampuanlarda ne var? Selenyum falan var. Selenyum çok yüksek miktarda kullandığında bazı gebelerde işte benim saç derim tırnağım güzel olsun, parlak olsun diye yüksek dozda selenyum alıyorlar. O zaman ne yapıyor? Bu da bebeklerde kalp problemine neden olabiliyor. İşte kozmetik ürünlerin başında saç boyalar en önemli grup budur. Saç boyalar aynen öyle. En çok kafayı karıştıran durum burasıdır. Şimdi saç boyaları biz 3'e ayırıyoruz. Diyoruz kalıcı boyalar, yarı kalıcı boyalar, bir de geçici boyalar. Geçici boyalarda zaten sorun yok. Yapıyorsun, ediyorsun, banyoda yıkanıp uzaklaştır. Onlarda bir problem yok. Geçici boya kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Yarı kalıcı boyaların içinde kına katkılı olan boyalar var. Kına içerikli olan boyalar kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Ama doğal olmak şartıyla kullanabiliyoruz. Ve kalıcı boyaların içinde ne paradeamin diye bir madde var. Onlar ne yapıyor? Saçın içinde nüfuz ediyor. Artı deride bir takım yapısal değişiklikler neden olduğu için de kalıcı boyaları gebelikte önermiyoruz. Bir de şöyle bir şey daha var. Başka ne kullanabiliyoruz gebelikte? Aklımdan şu an için gelmedi ama ojeleri söyledik, şeyi kullandık. Hocam, asıl gebelikte özellikle bunlara dikkat etmemiz gereken bir madde var mı? Bizde özellikle fitat içeren ürünler. Fitat içeren ürünleri kullandığımız zaman çocuklarda ne yapıyor? IQ düşüklüğüne neden olabilir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuna neden olabiliyor. Ve özellikle işte var, bu son zamanlarda çok revaçta olan bir şey, BPA, bisfenol A. Onlar nerede var? İşte bazı kozmetik ürünlerde var, bazı kozmetik ambalajlarında var, fondötenlerde var. Onlar da ne yapıyor?
bunu çocukta şey yaptığım zaman her türlü anomaliye neden olabiliyor. Ha bir de ruj. Bu çok önemli. Şimdi kişi gebelikte ruj kullanırken rujun içinde ne var? Kadmiyum var. Şimdi ruj ne kadar koyulaştıkça ve ne kadar uzun süre kalıcılığı arttıkça ne yapıyor? Bunun içindeki bu madde oranı artıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Buna fazla miktarda maruz kaldığında, aynı zamanda rujların içinde kurşun da var biliyorsunuz. Kurşun zehirlenmesine neden olabiliyor. Bu yüzden biz özellikle diyoruz ki gebelikten sonra çok sık sürekli kalıcı rujlar kullanan işte kadınlarda diyoruz ki gebelikten sonra aldığımız kanda eğer kurşun düzeyi 40 mikrogramın üstündeyse zaten emzirmeyi kes diyoruz otomatik. Çünkü bu çocuklarda ne yapıyor? IQ düşüklüğüne neden olabiliyor. Düşük doğum ardına neden olabiliyor. Bazen kalp anomali gibi şeylere neden olabiliyor. Bir de işte civa var biliyorsunuz. Civa zehirlenmesini çok fazla görüyoruz biz. Civalarda işte hani özellikle metil civa formunda kullanıldığı zaman bunlar biliyorsunuz farlarda var, rimellerde var, highlighterlarda var onlarda. Onu çok sık kullananlarda ne yapıyor? Ona bağlı olarak gene doğumsal anomali riski artıyor. Demin işte ben kadmiyumdan bahsetmiştim. Aslında kadmiyum evet makyaj malzemelerinin içinde var ama asıl en fazla aldığımız alan ne derseniz sigara. Kişi eğer gebelikte çok fazla sigara kullanıyorsa, artı üstünde kalın fondötenler sürüyorsa ne yapıyor? Bizim aldığımız, gebelikte alması gereken kadmiyum miktarı artmış oluyor. O zaman bebeklerde ne yapacak? İskelet, kemik ve diş anomalilerine neden olabilir. Peki gebelikte kına kullanımı uygun mudur? Gebelikte kınayı kullanabiliriz ama doğal olan formunu tercih etmemiz lazım. Biliyorsunuz aslında kınanın hani doğal rengi nedir? Kırmızı pembe renktedir. Yani kırmızı sarı renkte bir doğal maddesi var. Yalnız kınayı fazla kullanırsa kanda hemolize neden oluyor. Yani kan parçalanmasına neden olabiliyor. Zaten doğal olan siyah kına zaten doğal olmayan bir kına. O da dövmelerde olduğu gibi paradeamin var içinde. Dolayısıyla o da ne yapıyor? Gebelikte kullanılmıyor. Ha bir de burada çok özel bir şey var. Köpürtücüler. Banyo köpükleri. Onun içindeki maddeler de ne yapıyor? Bebeklerde zaten doğumsal anomaliye neden olduğu için o ürünleri kullanmıyoruz. SLS var, SLES var. Onları biliyorsunuz. Onlar zaten gene bir takım istenmeyen etkenler neden olduğu için bunları kullanmıyoruz. Bu şekilde hani mümkün olduğunca bizim aslında aldığımız her ürünün arkasında ne var diye gebelerimiz bakması lazım. Çünkü örnek veriyorum ben mesela azelaic asit içeren bir ürün kullandığım zaman ben bunu gebelerde kullanabiliyorum. Ama bunu ne zaman? İkinci trimesterde daha rahat kullanabiliyorum. İlerleyen zamanlarda ben bunu kullanamıyorum. Mesela salisik asit. İçinde ne var? Leke açıcılar var. İşte aynı zamanda aspirin olarak yani biliyorsunuz ağrı kesici bir ilaç olarak salisik asitleri kullanıyoruz. Bunu biz ilk birinci ve ikinci trimesterde kullanabiliriz ama üçüncü trimesterde kullandığı zaman bu ne yapıyor? Gebelerde doğumu geciktiriyor. Bu yüzden üçüncü trimesterde bunları kullanamıyoruz. Peki hocam çok merak edilen bir şey var. Aslında insanlar bekliyor ama gebelikte estetik ve kozmetik dersek ne dersiniz? Şimdi gebelikte estetik ve kozmetik çok hasta soruyor. İşte ben gebeyim, işte ben işte her zaman işte örnek veriyorum botoks yaptırıyordum. İşte gebelikte de baktırmak istiyorum. Yani çünkü güzel kalmak istiyor. Ama işte onu maalesef biz hemen yani uygun bulmuyoruz. Çünkü neden? Hayvan çalışmalarında bu gösterildi. Ama hani gebe kadınlar üzerinde yapılan çalışmalar çok hani sınırlı olduğu için gebelerde hangi etki yapacağını biz maalesef bilemiyoruz. Normal şartlarda mantıken düşündüğümüz zaman biz hani botoksu biliyorsunuz hedef organa, hani hedef doku kasa veriyoruz. Dolayısıyla sistemik dolaşıma geçeceğini beklemiyoruz. Aslında bir yan etki beklemiyoruz. Ama maalesef yapılan çalışmalarda çok şey olmadığı için biz onu öneremiyoruz. Mesela dolgu işlemleri var. Dolgu işlemleri çok istiyorlar. İşte hani gebelikken yaptırmak istiyorum ya da emzirirken yaptırmak istiyorum diyorlar. Ama hani şöyle dolgu işlemlerinin aslında kendi maddesi hyaluronik asit vücutta var. Hidroksiapatit dolgular bunlar zaten vücutta var. Kemik dolgular vücutta zaten var olan bir yapı taşlarından biri. Ama biz bunu hani mantıken düşünüyoruz diyoruz ki evet neden hani herhangi bir olumsuz bir sonuç yapmayabilir diyoruz. Ama gene gebeler üstünde yapılan çok çalışmalar uygun olmadığı için biz bunu yapamıyoruz. Gebeler için kullandığımız tek şey nedir? Azelaic asit içeren ürünler kullanabiliyoruz. Salisik asitle ilgili olan kısmını ben size anlatmıştım. Hyaluronik asitleri kullanabiliyoruz ama gene az önceki parantez içinde anlattığım çalışma olmadığı için emin değiliz. Bu yüzden çok olağanüstü durumlarda bazen yapmak zorunda olduğumuz hastalar olur mu? Oluyor. O zaman hastayı ayrıntılı bir şekilde bilgilendirerek yazılı onamını alarak biz bunu yapıyoruz. Çünkü siz biliyorsunuz her bir enjeksiyon işlemi aslında nedir? Yasalar karşısında nedir? Bir yasalar karşısında kasıtlı olarak yaralama işlemidir. Dolayısıyla biz bunu açık rızasıyla, açık onamıyla bir hastadan alarak evet biz bu işlemi uygulayacağız. Bu yan etkisi olacaktır. Bu çalışmalarda belli değildir. Bu yüzden bunu kabul ediyorsanız yapalım diye yaptığımız hastalar oluyor tabii ki. Yani gebelikte ve emzirme döneminde aslında genellikle biz bunları yapılabilir önermiyoruz. ama bunlarla ilgili herhangi bir çalışma Aynen yok. öyle. Mesela biz hani bazı hastalar geliyor işte gebelik bitiyor. Sonra emzirme dönemi diyor benim yağlarımdan kurtulmak istiyorum. Yağ aldırmak istiyorum. Biz bunu kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bebeğin, fetüsün gelişimi üstünde zaten o ne? Yağ
yani şeyimizin, dokumuzun bir ihtiyacı var. Onu aldığımızda gebelikte tek önermediğim şey lipoliz yani yağ aldırma işlemi, yağ dolgusu gibi işlemler, onu öneremiyoruz. Geri kalanlar sadece ne relatif kontraindikasyon şeklinde tırnak içinde kaldığı durumlar. Peki emzirme döneminin tamamıyla bitmesini mi bekleriz böyle işlemler Biz için? genellikle onu beklemeyi yani daha çok bekleme taraftarıyız. Ama 18 ay, 24 yani ay. 18 ay, 24 aylık o durumlarda biz hani az önce söyledim ya işte zarar oranını biz şey yapar katarak. Mesela örnek veriyorum, kişi mesela haftada bir emziriyordur ya da kişi mesela işte keyfi amacı günde bir sefer emziriyordur. O dönemde biz bazı hastaları bilgilendirerek o işlemleri yapabiliyoruz tabii ki. Ha şöyle bir şey var. Gebelikte şimdi normal fizyolojik olarak farklı bir şekilde hani işlemeye devam ettiği için ben mesela bir kişiye dolgu yaptığında gebe kadınlarda ya da gebelik sonrası emzirme dönemindeki olan kadınlarda leke daha fazla oluyor. Ödem daha fazla oluyor. Alerji gelişme potansiyeli daha fazla oluyor. Biz yani tabii ki bunu bilgilendirerek hastaya o tarz işlemleri o şekilde yapıyoruz. Süper hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür gerekli ederiz. bilgileriniz için. Ayağınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz dermatoloji uzmanı Ege Losoy ile birlikteydik. Harika bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.